Merhaba arkadaşlar, Developer Reaction kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Kimi dinleyeceğiz bugün? Tabii ki Low Bites dinleyeceğiz. Low Bites'ın Outstanding Power isimli albümünün 6. şarkısı olan Phoenix Rises Again isimli parçasını dinleyeceğiz. Bir süredir dikkat ettiyseniz video atamıyorum. Çünkü dediğim gibi ülkemde bir bayram vardı ve okul tatili de bizim bu araya denk geldi. Çocuklarla ilgilendim ve bayramı kutladım. O yüzden atamadım video. Ama bunu kısa sürede telafi edeceğimizi düşünüyorum. Çaylar kahveler hazırsa hadi gelin bakalım bu 6. şarkı bize neler hissettirecek. Çok özür dilerim. Parçayı Asami yazmış sözlerini. Müziği de Mao yapmış bu arada. Çok hızlı başladı parça. Baştan başlamak istiyorum. Kusura bakmayın lütfen. Vah. Vah, güzel yapmışlar. Wow. Harun'a bakın. Wow. Bu kısım çok güzel olmuş. Çok özür dilerim. O kısımlar çok güzel olmuş bu arada. Yani Asami'nin o vokaline destek atan kısım çok güzel olmuş. Burası. Wow. Ah. Sololarımız geliyor galiba. Ah. Beni en çok etkileyen girişlerden birini yaptı şu an. Bakın gitarın girişine bakın. Ah.
Wow. 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 Harika bir parçaydı. Mest oldum diyebilirim yine. Yapmış yapacağını Low Bice. Çok farklı bir albüm dinliyoruz. Bu Low Bice'ın bu albümde çok farklı katmanları olan bir albüm dinliyoruz diyebilirim. Şarkının başında söylemiştim. Mao sözleri, Mao müziği ve sözleri de Asami yaptı diye. Mao'nun karakteristik melodi yazım tarzı burada kendini çok net bir şekilde yine hissettirdi diyebiliriz. Şarkı tamamen küllerinden yeniden doğan bir karakteri anlatıyordu. Immortal One ya da Guardian of Life gibi ifadeler direkt bunu e, destekliyor. Ama bence bu sadece bir hikaye değil. Grubun pandemi dönemindeki kadro değişiminden sonraki geri dönüşüne de bayağı net bir gönderme olduğunu düşünüyorum. Hem epik hem kişisel bir anlam taşıyor diyebiliriz. Miyako ve Midori mükemmel bir iş çıkardılar yine ortaya dikkat ettiyseniz şarkıda. Olayı bambaşka bir seviyeye taşıyorlar. Twin gitar harmonileri çok harika yapıyorlar bu ikisi. Yine burada da çok mükemmel bir twin gitar harmonisi dinledik. Şarkının ana temasını belirliyordu bu durum diyebiliriz. Sürekli üçlü ve beşli aralıklarla giden yürüyüşler var ve hızlı alternate picking pasajlarıyla bayağı net duyuluyordu. O harmonize editlerin tüyleri diken diken etmesi kaçınılmaz bir durum zaten. Bunu dediğim gibi çok güzel yapıyor ikisi de. Ve solo duyarlısı da zaten parçanın en yüksek enerji noktası diyebiliriz. Davul yine mükemmeldi. Haruna resmen motor gibi şarkıda altında çalıştı. Parça boyunca yoğun bir double kick, double bass kullandı ve o tempo sürekli yüksek, hiç düşmüyor diyebiliriz. Fami tarafında da yine sadece gitarları takip etmeye dikkat ettiyseniz solo bölümlerinde o altı dolduran yürüyüşler yaptı. Bu da parçayı boş bırakmadı ve sürekli dolu tuttu diyebiliriz. Şov yapıyor resmen, öyle söyleyebiliriz. Asami Nakaratta yine o da vokallikte şov yaptı. Phoenix Rises Again kısmında geniş bir vokal aralığı kullandı. Yüksek perdede çok kontrollü ve genel olarak da o klasik heavy metalli modern melodik yapıyla çok iyi birleşmiş diyebiliriz. Parçanın ortasında gelen solo kısmı tam anlamıyla bir battle diyebiliriz. İki gitarist de kendi karakterlerini net bir şekilde ortaya koyuyordu. Ee, Sweep picking olayımız vardı yine Miyako solo girişinde. Akorları takip eden hızlı arpej geçişleri çalıyordu ve sweep picking kullanımı çok belirgin. Arpejler çok temiz ve çok akıcı. Bu da tabii soloya daha böyle dramatik ve hafif barok bir hava katıyor diyebiliriz. Legato pasajları yine hammer on ve pull off'larla çok akıcı geçişler yapıldı. Pena kullanımı az ama akış çok pürüzsüz. Yani o daha böyle melodik şarkı söyleyen bir solo dinledik diyebilirim. Midori yine agresif ve teknik whammy bar kullanımı vardı. Midori tarafında işler sertleşti yine her zamanki gibi. Dive bomb efektleri, pick harmonics ile o çıkan o çığlık gibi sesler ve whammy bar kullanımı bayağı belirgin şekilde sunuldu bize. Hızlı alternate pickingler vardı. Çok net ve seri alternate picking vardı. String scriptlerin speaking geçişler dikkat çekti. Yani yüksek BPM bu yüksek BPM'li bir şarkıda bile tane tane resmen notaları duyduk. Tamamen agresif ve teknik bir yaklaşımdı diyebiliriz. Twin gitar solonun o finalindeki gitarlar yine mükemmel bir şekilde birleşti. Aynı melodiyi dediğim gibi üçlü ve beşli aralıklarla çaldılar.
Bu da o klasik New Wow of British Heavy Metal hissini verdi diyebiliriz. Direkt epik yükseliş anı bu kısımdı. Ana riff'te altta sabit bir nota hissi vardı ve dikkat ederseniz alt telde sürekli bir temel korunuyordu. Üstte melodik hareketler dönüyor. Bu da parçaya sürekli bir güç ve akış hissi veriyordu diyebiliriz. Palmuting kullanımı vardı. Verse bölümlerinde çok sıkı davulun o double bass'ı senkron gidiyordu ikisi. Ve burada hem ritmi dediğim gibi sıkı tutuyor hem de vokale alan açıyor diyebiliriz. Klasik dediğim gibi heavy metal gallop ritmi duyuldu burada yine 1.8'lik 2.16'lık. Bu da parçaya bize ekstra bir hız ve sürükleyicilik katıyordu diyebiliriz. E, Genel olarak yani parça harikaydı. Yine dediğim gibi bu albümde çok çeşitli bir yelpazesi var grubun. Harika bir iş çıkmıştı. Teknik olarak da dediğim gibi yine mükemmel, e, adına yakışır, Low Bites'a yakışır bir şarkı dinlediğimizi düşünüyorum. Çok beğendim şarkıyı, çok keyifliydi. Şimdi birkaç sefer daha dinleyeceğim. Dediğim gibi bu aralar videolara biraz ara vermek zorunda kaldım. Ama bundan sonra daha böyle hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda tekrar görüşelim olur mu? Hoşçakalın.